Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün haberlerimize geçmeden önce Ramazanınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtiyorum. Evet, ülkecek gerçekten de hayırlara vesile olan Ramazan ayına girdik ama ne yazık ki Müslüman coğrafyalar kan ağlamakta. Bunları da unutmamız tabii ki mümkün değil. Özellikle de Gazze'deki kardeşlerimizden bahsetmekteyim. Dünyanın ne tarafında zulüm gören mazlum Müslüman coğrafyası varsa Rabbim Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine onlara yardım etsin. Dualarınıza lütfen o Müslüman coğrafyaları da eksik etmeyin. Doğu Türkistan'ından Gazze'sine, dünyanın neresinde dediğim gibi Müslüman zulüm gören varsa onları lütfen dualarınızda eksik etmeyin diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey. James Jeffrey Türkiye'nin özellikle de F-35 projesine geri dönüşüne ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Hemen devamında ise oldukça çarpıcı Kaan açıklamasını yaptı. Detaylar bir karşımıza gelsin. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e ilk olarak S-400 meselesine ilişkin önemli sorular yöneltilmişti. Sizlere cevabını aynen kendi ağzından olduğu gibi aktarıyorum. James Jeffrey dedi ki, katsa yaptırımları dediğimiz yaptırımlar zaten modası geçmiş durumda. 100 senatörün 99'unun Başkan Trump'ı Vladimir Putin ile çok sıcak ilişkileri nedeniyle eleştirmesi yönündeki bir oylamanın sonucunda çıkarılan bir yasaydı. Türkiye ile alakası yoktu katsanın ama çıkardıkları yasa S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi de bağladı. Türkiye'nin S-400 satın almasının stratejik bir önemi yok. Türkiye Rus ile akışı yok, sorun yok. S-400'ler açıksa ve F-35'iniz varsa teknik sorun vardır. Bunu askeri yetkililere anlattık. Benim inancım bu konuda ilerlememiz gerektiğidir. Eğer Türkiye F-35 almak istiyorsa bu ittifak için iyidir. Türkiye için iyidir. ABD için de iyidir. S-400 meselesini halletmenin bir yolunu bulabiliriz. Şimdi bu Jim Jeffrey'nin görüşü. ABD'nin görüşü olduğunu söyleyemem. Ama Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Türkiye'ye olası bir F-35 seçeneğinden bahsederken herkesi şaşırtacak kadar iyimser olduğunu fark ettim diye bir cevap vermişti. Özellikle de S-400 F-35 tartışmalarına ilişkin. Son olarak da tabii Türk muhabir Milli Muharip Uçağı Kaan'a ilişkin James Jeffrey'nin görüşlerini doğal olarak merak etti. Özellikle de bu soruya ve cevaba dikkat etmenizi çok isteyeceğim. Çünkü gerçekten de çarpıcı bir cevap verdi James Jeffrey. TRT muhabiri dedi ki James Jeffrey'e, öte yandan Türkiye'nin kendi savunma sanayi özellikle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından hızla büyüyor. Mesela son savaş uçağı Kaan TFX geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı ve ilk uçuşunu yaptı. Bayraktar SİHA ve İHA çatışmaların seyrini değiştiriyor. Bu konudaki fikriniz nedir diye TRT muhabiri gerçekten haklı bir soru yöneltmişti. James Jeffrey'nin cevabı ise aynen şu oldu. Dünyanın en iyi uçağını biz yapıyoruz. Türkiye gibi sadece uçak üretmekle kalmayıp bunları savaşta kullanma konusunda da çok fazla deneyime sahip olan İsrail 10 yıl boyunca kendi savaş uçaklarını geliştirdi ve bizim uçaklarımızı satın almak için geri döndüler. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesi bu bir seçenektir, iyidir ama F-16 gibi ortak üretimler, biliyorsunuz ki bu uçaklar 1980'lerde ağırlıklı olarak Türkiye'de yapılıyordu. Bu gerçekten ileriye yönelik çok önemli bir yol diye James Jeffrey açıklamalarını sonlandırmıştı. Genel itibariyle tek bir kelimeyle James Jeffrey'nin açıklamalarını özetleyecek olsam tamamıyla ben konuşmalarında vermiş olduğu cevaplarda küstahlık sezdim. Milli Muharip Uçak Kaan'a ilişkin fark ettiniz değil mi kıymetli dostlar? Nasıl rahatsızlar? İsrail örneğini vermiş. İçten içe size yemin ediyorum bunlar var ya, Milli Muharip Uçak Kaan projesi başarısız olsun diye yemin ediyorum size içlerinden sürekli geçiriyorlar. Kendisi ne demiş? Küstaha bakar mısınız? İsrail de işte denedi 10 sene falan kendi uçağını yapmayı da beceremedi. Daha sonrasında işte ABD'nin F-35'lerine geri döndü demiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye ilerleyen dönemde Kaan projesine işte baltayı taşa vuracak, beceremeyecek. Daha sonrasında bakın siz de İsrail gibi bizim kapımıza gelirsiniz diye gerçekten küstahça bir cevap vermişti. Ama James Jeffrey'nin unuttuğu bir şey vardı. Türkiye ile İsrail'i bir tutmaktaydı. Allah için söyleyin, ABD ile İsrail'in şu an bir farkı var mı? Hani demişler ya, İsrailler beceremedi bize geri döndü. İsrailler beceremedi diye bir şey yok. İsrail'in kendi uçağını yapmasını da zaten ABD olarak siz istemiştiniz. Yani dünyanın gözü önünde yüz binlerce masumun canına kıyıyorlar ve ABD buna
uçağı başrolde eşlik ediyor. Yani sizce ABD ve İsrail birlikteliğinin daha fazla kanıta ihtiyacı var mı? Bundan dolayı İsrail beceremedi, bize geldi falan. Bu çok saçma bir örnekti. Ama şunu da fark etmişsinizdir kıymetli dostlar. Yani James Jeffrey'nin açıklamalarından şunu anlamak çok zor değil. Bileceğiniz üzere ABD üretimi motorları en azından ilk 20 adedinde, milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk 20 adedinde kullanacağız. Yani mühendislerimiz aslında bu açıklamalardan birçok şey çıkarabilirler. Amerika Birleşik Devletleri ilk başta Türkiye motorları istediğinde, F-110 motorlarını istediğinde büyük ihtimalle ya verelim Türklere işte nasıl da beceremezler diye düşündü ve rahatlıkla verdi. Ama ve lakin milli muharip uçağın gelişim hızı bu şekilde devam ederse, milli muharip uçak 2027-2028 yılında eğer ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine falan girecek olursa görün bakalım. Yemin ediyorum size ne motoru, yemin ediyorum bir tane vida vermeyecekler almış olduğumuz eğer varsa bir şeyler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani bunlar biz bu projeyi gerçekleştiremeyiz diye gerçekleştiremeyeceğimizi sandıklarından dolayı rahatça motor verdiler. Görün bakalım bundan sonra biz bir şeyleri başardıkça Amerika Birleşik Devletleri işi daha da zora sokacak. Bundan dolayıdır ki yerli motorumuz bir kez daha önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yerli motor gerçeği diye de bir şey var. Allah'ıma şükürler olsun geçtiğimiz günlerde TF6000 Kızılelma ve Anka 3'lerimizde kullanılacak olan yerli motorumuz ateşlendi. Yani merak etmeyin kıymetli dostlar, Türk savunma sanayisinin milli muharip uçak Kaan motoru içinde harıl harıl çalıştığını lütfen unutmayın. James Jeffrey'nin açıklamalarından anlayabileceğimiz tek bir şey var. Türkiye olarak bizden başka yardım edecek hiçbir ülke yok. Düşmanlarımız veyahut da sözde müttefiklerimiz biz projelerde başarısız olalım diye gerçekten de ellerini kollarını avuşturmakla meşguller diyorum ve hemen akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde mesela eğer ki bu video James Jeffrey izlemiş olsaydı ikinci konu başlığımızdaki haber onu oldukça sinirlendirirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine en büyük rakip olarak görmüş olduğu Çin'e gideceğiz. Çin'in önde gelen haber ajanslarından Zaker'in özellikle Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan projesindeki olası ihracat başarısına ilişkin yapmış olduğu haberine uzanacağız. Detaylar isterseniz karşımıza bir gelsin. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan 21 Şubat tarihinde hatırlayacağınız üzere Gökvatan'la buluşmuştu. Türk semalarındaki Kaan'ın başarısı ülkenin gururu olurken savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adama atılmış oldu. Yaşanan bu gelişme pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı doğal olarak. Bu endişe Çin basınına Kaan C-35'lerin müşterilerini kapmak ister mi manşetiyle yansıtıldı. Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker'deki haberde Türkiye'nin Kaan ile 5. nesil savaş uçağı geliştiren 4. ülke olduğuna dikkat çekildi. Kaan'ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı. Radar kesit alan özelliğine de yer verildi. RGS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi. Haberde Türkiye'nin Bayraktar TB2'de olduğu gibi Kaan'la da Çin'in silah satış payını alabileceği belirtildi. Pakistan'la yapılan işbirliğinin hatırlatıldığı haberde Kaan'ın Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı yaratacağı yorumu dikkat çekti. O değil de haberi sizlere aktarırken içimden geçirdim, yani yeni fark ettim. Dünyanın ayarlarıyla oynadık ya resmen, farkında mısınız kıymetli dostlar? Bir yandan James Jeffrey göz göre göre, yani apaçık bir şekilde ifadelerini sizlere aktardım. Türkiye'nin bu projede başarısız olması için içten içe zaten ifadelerini açık bir şekilde çekinmeden gücenmeden dile getiriyor. Devamında da Çinliler, adamlar Winglong SİHA'ları vardı, hatırlar mısınız? Özellikle de Libya iç savaşı başladı. Winglong SİHA'lar bir görün ya, yemin ediyorum yani dünyada Winglong SİHA satışı patladı. Gerçekten de Bayraktar TB2'ler Libya'da ortaya çıkıncaya kadar Winglong SİHA'larını Çinliler çok güzel bir şekilde pazarlıyorlardı. Ama ve lakin ne zaman ki Bayraktar TB2'ler Libya iç savaşında Trablus korudu, daha sonrasında ise Winglong'ların satışı dibe çakıldı. Yani Çinlilerin korkmuş olduğu muhabbeti aslında bu. Şimdi de acaba Türklerin milli muharip uçağı Kaan'ı J-35'in pazar payından kendisine bir şeyler kapabilir mi diye gerçekten de büyük bir endişe içerisindeler. Dedim ya, dünyanın ayarlarıyla oynadık ama bu daha başlangıç. Daha ayarlarıyla oynamaya devam edeceğiz. Kısacası Şampiyonlar Ligi'ndeki atışmalar devam ediyor. Aslında bunları Şampiyonlar Ligi grup maçlarından önceki basın toplantısı olarak değerlendirebiliriz. Akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim, düzenledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir
ki bugün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan ve son yaşanan gelişmelere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Yaşar Güler dedi ki F-16 talebine ilişkin ABD tarafından gelen teklif mektubuyla ilgili çalışıyoruz. 23 milyar dolarlık bir proje ama paketin hepsini alacağız diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Bizim bu aşamada Kaan'a odaklanmamız lazım diye Milli Muharip Uçağı ilişkin çok önemli bir açıklama yapmıştı. Hemen devamında mesela Eurofighter muhabbetine de değindi Yaşar Güler. Eurofighter'a ilişkin dedi ki Eurofighter uçaklarını alma konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede müttefiklerimizin ittifak ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alması doğru bir yaklaşım olacaktır. İngiliz muhataplarımız Almanya'yı ikna için çalıştıklarını belirtiyorlar diye Yaşar Güler açıklamalarını sonlandırmıştı. Şimdi hazır Milli Muharip Uçak Kaan dedim ya kıymetli dostlar. Profesör Doktor Fahrettin Öztürk Haber Aero'ya çok kısa bir açıklama yapmıştı. Fahrettin Öztürk TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesidir kendisi. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yapımı sırasında parmağına matkap ucu girip hastanede doktordan rapor yazmamasını talep eden, dönüp yarım kalan işi bitirmek için izin isteyen teknisyenler oldu diye Fahrettin Öztürk gerçekten de duygu dolu bir açıklama yapmıştı. Evet kıymetli dostlar bugün de elimden geldiğince dilim döndüğünce yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştım. Videomuzu bitirmeden tekrardan Ramazanınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah bu bereketli ay tüm İslam coğrafyasına huzur ve sükunet getirsin. Rabbim milletimizin yardımcısı olsun diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.